bayanlar ve baylar, bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığının 242. yıl dönümünü kutlamak için burada sizlerle olmak büyük bir ayrıcalık. İzninizle İngilizce devam edeceğim. Distinguished Undersecretary Yalchin, distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening and thank you for joining us. It is a great privilege to be here with you to mark the 242nd anniversary of the independence of the United States of America. Let me begin by thanking all of our sponsors, staff, and workers, without whom this evening's celebration would not be possible. Öncelikle tüm sponsorlarımıza, çalışanlarımıza ve işçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı bu akşamki kutlama mümkün olmazdı. Marines, present the colors. Deniz piyadeleri, renkleri sunun. The great struggle of national liberation, the Continental Congress signed the Declaration of Independence. But while the Declaration of Independence set out the reasons that America sought to chart its own course into the future, it did not settle the question of what sort of nation we would become. 1776'da Philadelphia'da ulusal bağımsızlık için verilen büyük bir mücadelenin ortasında Amerika'nın yeni meclisi bağımsızlık bildirgesini imzaladı. Ancak bağımsızlık bildirgemiz Amerikalıların neden kendi geleceklerini kendileri belirlemek istedikleri konusunda sebepler verse de ne çeşit bir ulus olacağımız sorusunu cevaplamıyordu. It would be another 11 years of sacrifice on the battlefield and of political debate among the leaders and people of the 13 new states before another Congress met to produce a constitution which declared that we, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, to ordain and establish this Constitution for the United States of America. Bir başka meclisin toplanıp şu açıklamayı yapacak bir anayasa oluşturması için savaş meydanlarında feda edilen ve 13 yeni devletin liderleri ve halka arasındaki politik tartışmalarla geçen 11 yıl daha gerekecekti. Biz, Birleşik Devletler halkı, daha mükemmel bir birlik yaratmak, adaleti sağlamak, ülke içinde huzuru güvence altına almak, ortak savunmayı gerçekleştirmek, genel refahı artırmak ve özgürlüğün nimetlerini kendimize ve gelecek kuşaklara sağlamak için bu Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı takdir ve tesis ediyoruz. For more than 2 centuries, Americans have debated how best to define these goals and how best to turn these words into reality, struggling, sometimes dying, in pursuit of the dream of a more perfect union. For more than 2 centuries, Americans have drawn strength from the diversity of cultures, religions, philosophies, and races
that make up our constantly evolving American nation. It was my own refugee grandparents who first taught me that it was the duty of every American to fulfill the founder's dream of liberty and justice for all. 200 yılı aşkın süredir Amerikalılar bu amaçları nasıl en iyi tanımlayacakları ve bu sözleri nasıl en iyi şekilde gerçeğe dönüştürebilecekleri konusunda tartışmış. Daha mükemmel bir birlik rüyası peşinde mücadele etmiş, bazen hayatlarını yitirmişlerdir. 200 yılı aşkın süredir Amerikalılar sürekli evrilen Amerikan milletini oluşturan kültürlerin, dinlerin, felsefelerin ve ırkların çeşitliliğinden güç almışlardır. Benim kendileri de göçmen olan büyük anne ve büyük babam bana ilk olarak her Amerikalının görevinin, kurucularının herkes için özgürlük ve adalet hayalini gerçekleştirmek olduğunu öğretenler olmuşlardır. The struggle to turn the democratic dreams of revolutionary leaders into enduring reality is a challenge shared by generations of Americans and Turks. It is a journey we must take together. Like America, Turkey has encountered obstacles on the path to freedom and democracy. It has been my privilege since my first assignment in Ankara over 30 years ago to observe Turkish citizens of different backgrounds and political philosophies with disparate views on faith and freedom struggle to build their own more perfect union. Devrimci liderlerin demokratik hayallerini kalıcı gerçeğe dönüştürme mücadelesi nesiller boyunca Amerikalıların ve Türklerin ortak problemi olmuştur. Bu, birlikte yürümemiz gereken bir yoldur. Amerika gibi Türkiye'de özgürlük ve demokrasi yolunda engellerle karşılaşmıştır. 30 yıldan daha fazla önce Ankara'daki ilk görevimden bu yana inanç ve özgürlük konularında farklı görüşleri olan, farklı geçmişlere ve politik felsefelere ait Türk vatandaşlarının kendi daha mükemmel birliklerini kurmak için yaptıkları mücadeleyi izlemek benim için bir ayrıcalık oldu. My faith in the ability of our two peoples to achieve our common destiny has never wavered. Similarly, I remain confident in the commitment of the governments and peoples of our two countries to overcome areas of disagreement and renew the partnership that has served both nations for nearly a century. Halklarımızın ortak amacımıza ulaşma konusundaki yeteneklerine inancım hiç değişmedi. Aynı şekilde ülkelerimizin hükümetleri ve halklarının anlaşmazlık konularını çözmek ve ülkelerimize yaklaşık bir asırdır hizmet eden ortaklığımızı yenilemek konusundaki kararlılıklarına güveniyorum. In closing, I wish to recall the wisdom of two great leaders who first freed their young nations on the battlefield and then set them on the path to democracy. Konuşmama son verirken, genç ülkelerini önce savaş alanında özgürlüklerine kavuşturan ve sonrasında onlar için demokrasiyi hedef olarak belirleyen iki büyük liderin bilgeliğini hatırlamak istiyorum. George Washington said, "Democratic states must always feel before they can see. It is this that makes their governments slow, but the people will be right at last." George Washington, demokratik devletler karar vermeden önce mutlaka konunun her yönünü değerlendirmelidir. Bu onların hükümetini yavaşlatır ama sonuçta doğru olan karar alınmış olur demiştir. Finally, let us honor the words of the immortal Mustafa Kemal Atatürk. Peace at home, peace in the world. Yurtta sul, cihanda sul. Son olarak ölümsüz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini onurlandıralım. Yurtta sul, cihanda sul.
Sayın Maslahatgüzarı, bayanlar, baylar, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık günü vesilesiyle tebriklerimi sunmak istiyorum. Türkiye ve ABD tarihi uzun bir geçmişe dayanan güçlü ve köklü ilişkilere sahip iki ülkedir. ABD'nin başkentinin sembollerinden biri olan Washington anıtında Türkiye'den de 1850'li yıllarda dostluk nişanesi olarak gönderilen bir taş bulunmaktadır. NATO müttefikimiz, ikili düzeyde ise stratejik ortağımız olan ABD ile ilişkilerimiz en yoğun dönemlerinden birini yaşamaktadır. Türk-Amerikan ilişkileri özellikle bölgesel bazda birbirini tamamlayıcı niteliktedir. İki ülke arasındaki potansiyeli bölgesel ve küresel düzeyde hayata geçirme arzusundayız. 24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. ABD ile uzun vadeli hedef ve çıkarlara dayanan ilişkiler bu dönemde de dış politika vizyonumuzun kilit taşlarından biri olmaya devam edecektir. Öte yandan son dönemde ülkemizde ve bölgemizde meydana gelen gelişmeler ABD ile bazı konularda fikir ayrılıklarına sebep olmuştur. Terör ve insani kriz başta olmak üzere bölgemiz ve ötesinde yaşanan kaygı verici gelişmeler ve karşı karşıya kaldığımız tehditler karşılıklı çıkar temelinde birbirimizin güvenlik kaygılarını ciddiye almamızın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Menbiç konusunda vardığımız mutabakat son dönemde yoğun bir şekilde sürdürülen görüşmelerin ilk somut neticesi olmuştur. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan çalışma grubu toplantılarının iki ülke arasında uzun zamandır hassasiyet yaratan konularda önemli bir çözüm aracı olmaya devam edeceğine inanıyorum. Biz Türkiye olarak ABD ile kimi zaman omuz omuza dünyanın pek çok bölgesinde barış ve güvenlik uğruna mücadele verdik ve önemli kazanımlar elde ettik. Bu anlayış ve dayanışma ruhunun halklarımız ve dost ülke halklarının bekası ve iyiliği için devam edeceğinden eminiz. Bir kez daha bağımsızlık günü vesilesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ni içten tebrik ediyor, ABD halkına en iyi dileklerimizi sunuyorum. Teşekkür ederim.